Bundan sadece 12 ila 40 bin yıl önce dünya fantastik canavarlarla doluydu. Örneğin Kuzey Amerika'da kılıç dişli kaplanlar, devasa uçan yırtıcılar ve dev tembel hayvanlar yaşıyordu. Güney Amerika'da ise Macrauchenia adında olan deve benzeri yaratıklar, 2 tonluk dev ayılar ve Volkswagen Beetle boyutunda olan armadillo benzeri yaratıklar bulunuyordu. Avrasya'da ise yünlü gergedanlar ve mağara sırtlanları bulunurken Avustralya'da da dev keseli hayvanlar ve 7 metrelik devasa kertenkeleler yaşıyordu. Ayrıca tüm kıtalarda ve birçok adada yine devasa canlılar bulunuyordu. Bunlardan biri olan yünlü mamutlar ve mastodon türleri ise neredeyse tüm dünyayı kaplamışlardı. Gördüğünüz bu canlılar megafauna olarak biliniyorlardı. Ancak bunların hepsi birkaç 10 bin yıl önce tükenmeye başladı ve günümüzde onlardan geriye sadece birkaç tür hayatta kalabildi. Daha önce gezegenimiz sonuncusu 65 milyon yıl önce meydana gelen ve dinozorların yok olmasıyla sonuçlanan 5 büyük kitlesel yok oluş olayı yaşamıştı. Ve uzmanlar 6. bir kitlesel yok oluşun ortasında olduğumuza inanıyor. Bunlarla beraber bizler bu canlıların tam olarak neden tükendiğini bilemesek de elimizde oldukça güçlü bir şüpheli bulunuyor. Ve bu şüpheli insan ırkı. İşte bu hafta insanlarla beraber yaşamış bu devasa canlılardan en eşsiz olanlarını inceliyor, bu türlerin neden yok olduğunu anlamaya çalışıyor ve içinde bulunduğumuz Holosen yok oluşunun ne olduğunu öğreniyoruz. Yaptığımız kazılar ve bulduğumuz kanıtlar bizlere modern insanın yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktığını gösteriyor. Bu olaya dair elimizdeki en büyük kanıtsa Fas'ta bulunan Homo sapiens kafataslarıdır. Günümüzdeki insan kafataslarından sadece biraz daha farklı olan bu kafatasları biraz daha çıkık kaş çıkıntılarına ve biraz daha küçük beyin hacmine sahiptir. Ayrıca bölgede keşfedilen taş aletlerle kömür yığınları bu insanların ateş yakabildiklerini ve alet üretebildiklerini gösteriyor. Hatta yakılan ateşlerde kalan kömür yığınlarının etrafında bulunan ceylan ve başka canlılara ait kemikler ve bu kemiklerde görülen kesim izleriyle kömürleşme yaklaşık 300 bin yıl önce yaşamış bu insanların avlarını pişirdiklerine işaret ediyor. Bizler bu insanların Afrika'yı terk edip diğer kıtalara yayılmaya başladıkları zamanı tam olarak bilemesek de bulduğumuz bazı kanıtlar onların 60 ila 90 bin yıl önce Afrika'yı terk etmeye başladıklarını gösteriyor. Ve bu göçe sebep olan en büyük neden büyük bir olasılıkla iklimde yaşanan bir değişiklikti. Çünkü biz insanlar bol yağış alan bir iklimde gelişiyoruz. Bir bölgede yağışın olması bitkilerin gelişmesini sağlar ve bu bitkiler atalarımızın beslenmek için bel bağladıkları büyük otoburların yiyecek bulmasına ve çeşitlenmelerine olanak tanır. İşte bu sistemdeki herhangi bir önemli değişiklik atalarımızın başka bölgelere göç etmesine yol açacaktır. Örneğin dünya güneşin etrafında dönerken yalpalayabilir veya yörüngesi normalden daha fazla sapabilir ve bu durum tüm gezegendeki yağışı, hava durumunu, ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği değiştiren bir buzul çağının yaşanmasına neden olabilir. Düzenli olarak meydana gelen buzul çağları ise on binlerce yıl kadar sürebilir ve işin ilginç yanı yaptığımız araştırmalar bizlere yaklaşık 110 bin yıl önce Alp bölgesinde Würm buzullaşması olarak bilinen bir buzul çağının yaşandığını ve bu olay nedeniyle Sahra Afrikası'nın gittikçe kuraklaşmaya başladığını gösteriyor. İşte yaşanan bu kuraklık, modern insanın 90 ila 60 bin yıl önce bu koşullardan kaçmak için Afrika'dan çıkmasına ve dünyaya yayılmasına neden olmuş olabilir. İnsanlığın dünyaya yayılması ise diğer kıtalarda yaşayan megafaunaların yok olmasına neden olmuş olabilir. Çünkü ilginç bir şekilde insanlık nereye doğru yayıldıysa o bölgelerdeki megafaunaların yok olduğu görülmüştür. İlk olarak 1966'da paleontolog Paul Martin tarafından ortaya atılan bu olaya aşırı öldürme hipotezi deniliyor ve dünya çapında görülen megafauna yok oluşlarının insan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Örneğin bulduğumuz kanıtlar bizlere insanlığın Afrika'dan çıktıktan sonra uğradığı ilk yerlerden birinin Kuzey Avustralya'daki Arnhem Land bölgesi olduğunu söylüyor. Bu bölgede bulunan insan yapımı eserler modern insanların adaya 65 bin yıl önce ayak bastığını gösteriyor. İşin ilginç yanı Avustralya'daki megafauna tam olarak insanların buraya ayak basmasından hemen sonra tükenmeye başlıyor.
Örneğin burada yok olan türlerden biri de Megalania olarak bilinen bu devasa kertenkeleydi. Şimdiye kadar dünya üzerinde yaşamış en büyük kertenkele türü olan Megalania yaklaşık 7 metre uzunluğa kadar büyüyebiliyor ve 2 ton ağırlığa kadar ulaşabiliyordu. Bu canlılar zehir salgılayan sürüngenleri kapsayan Toxifera grubunun bir parçasıydı ve bu zehrin tıpkı günümüzdeki komodo ejderinin zehri gibi kan basıncını düşürdüğü, ciddi kanamaya sebep olduğu, pıhtılaşmayı önlediği ve şok riskini arttırdığı düşünülüyor. Kalın, güçlü uzuvlara ve tırtıklı dişlerle dolu bir çeneye sahip olan Megalanyalar, boş zamanlarında muhtemelen yaşadıkları bölgelerdeki sulak alanlarda veya ağaçların altında dinleniyorlardı. Avlanmak istediklerinde ise ya sinsice etrafta dolaşıyor ya da avlarının su kenarındaki yuvalarını keşfetmeye çalışıyorlardı. Bu canlıların o dönemde kendileriyle beraber yaşamış olan Diprotodon ve Procoptodon gibi keseli otoburları avladıkları düşünülüyor. Bugüne kadar yaşamış en büyük keseliler olan Diprotodonlar yaklaşık 4 metre uzunluğa ve 2,5 ton ağırlığa kadar ulaşabiliyordu. Yine bir başka keseli türü olan Procoptodonlarsa günümüzde yaşayan kanguruların akrabasıydı. Oldukça ağır yapılı olan bu canlılar bilinen en büyük kangurulardı ve alışılmadık derecede kısa, düz bir yüze ve ileriye dönük gözlere sahipti. Her iki ayağında ise tek bir büyük ayak parmağı bulunuyordu. Gördüğünüz bu 3 canlının soyu da insanların Avustralya kıtasına ayak basmasından hemen sonra tükenmiştir. Buna sebep olan şey atalarımızın yaşam alanlarını işgal etmesi ve bölgede aşırı avlanmaları olabilir. Elbette Avustralya'da sadece bu megafaunalar bulunmuyordu. Şu an ekranda gördüğünüz tüm Avustralya megafaunası insanların adaya gelişiyle beraber yok olmuştur. İnsanların gittiği ve yok oluşların yaşandığı diğer bölgelerse Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtalarıdır. Bizler atalarımızın bu iki kıtaya tam olarak ne zaman göç ettiğini bilemesek de elde ettiğimiz veriler bizlere bunun buzul çağının sonlarına doğru yaşanmış olabileceğini gösteriyor. Binlerce yıl önce Kuzey ve Güney Amerika'da tek bir insan bile yaşamazken son buzul çağında işler değişmeye başladı. Çünkü son buzul çağında diğer buzul çağlarında olduğu gibi dünyadaki su döngüsü de değişti. Ve bu durum okyanuslardan buharlaşan suyun büyük buz tabakalarında ve buzulların içerisinde depolanmasına neden oldu. Hatta son buzul maksimumda yani buzul çağının en uçlara ulaştığı dönem olan 26.000 ila 19.000 yıl önce o kadar çok su buzullara hapsolmuştu ki bu durum dünyadaki deniz seviyelerinin şimdiye göre yaklaşık 120 metre kadar düşmesini sağlamıştı. İşte bu durum kıyılar boyunca uzanan okyanus tabanını çıplak bırakarak adaların yarımada olmasına, su altı düzlüklerinin, iç vadilerin ve çayırların oluşmasına neden olmuştu. Hatta günümüzde Asya'nın en doğu noktası ile Amerika'nın en batı noktası arasında bulunan Bering Boğazı o dönemde kurumaya başlamış ve bu bölgede Beringia olarak adlandırılan bir kara parçası ortaya çıkmıştı. Yaklaşık olarak Avustralya kıtası büyüklüğünde olan bu yerin ortaya çıkması birçok yaşam alanı oluşturmuştu. Bulduğumuz fosiller bizlere Beringia'nın üzerinde yaz aylarında kır çiçeklerinin ve çalıların açtığını, burada bozkır bizonlarının, Camelops olarak bilinen nesli tükenmiş bir deve türünün, antik atların, antilop ve yünlü gergedan gibi birçok canlı türünün yaşadığını gösteriyor. İşte Asya'da yaşayan atalarımız bu yeni ortaya çıkan zengin toprak parçasında bir süre yaşamış olabilir ve büyük ölçüde buzsuz olan bu yeni toprak parçası atalarımıza binlerce yıl boyunca ev sahipliği yapmış olabilir. Yapılan bir araştırma Beringia'da yaşayan insanların binlerce yıl boyunca burada kalmış olabileceğini ve buradaki mamutlardan küçük memelilere kadar birçok canlıyı avlamış olabileceklerini gösteriyor. Bunlarla birlikte yaklaşık 15.000 yıl önce Kuzey Amerika'daki buzulların erimeye başlaması, Beringia'da yaşayan insanların yavaş yavaş buradan ayrılmasına ve önce Kuzey Amerika'ya sonra da Güney Amerika'ya göç etmelerine olanak tanımış olabilir. Üstelik bulduğumuz fosil kanıtları ve alet kalıntıları bu insanların Kuzeybatı Amerika'da bulunan sahiller boyunca ilerlediğini ve daha sonra da kıtaya yayılmaya başladıklarını gösteriyor. Ve ilginç bir şekilde tam da bu sırada Kuzey Amerika'daki megafauna türleri keskin bir şekilde azalmaya başlıyor. Örneğin insanların kıtaya ayak basmasıyla yok olmaya başlayan canlılardan biri Glyptodon olarak bilinen bu zırhlı hayvanlardı.
Günümüzde üretilen Volkswagen Beetle model arabalarla aynı boyutta ve aynı ağırlıkta olan bu canlılar bu arabalara göre biraz daha yassılardı. Ayrıca bulunan fosiller onların 3 ila 3,3 metreye kadar uzayabildiklerini ve 1 ila 2 ton ağırlığa kadar ulaşabildiklerini gösteriyor. Gliptodonların vücutları yüzlerce kemik parçasından oluşan bir zırhla kaplıydı ve bu canlıların birkaç farklı türü bulunuyordu. Bazı türlerin dikenli bir kuyruğu bulunuyorken bazılarının da kuyruklarındaki halkalar birbirine kaynaşarak bu kuyruğu tek bir sert kemik parçası haline getirmişti. Ayrıca bu kuyruklar o kadar güçlüydü ki yavrusunu koruyan bir gliptodona çok yaklaşsaydınız kuyruğunun hızlı bir darbesi anında kafatasınızı parçalayabilirdi. Ancak bu korkutucu özelliğe rağmen gliptodonlardan korkmanıza gerek yoktu. Çünkü bu canlılar otoburdu ve biraz yavaş hareket ediyorlardı. İşte bu yüzden atalarımız onları et kaynakları olarak görüp avlamıştı. Ve bu durum insanların hem karnını doyurmuş hem de bu canlıların devasa zırhını bir barınak olarak kullanmasını sağlamıştı. İnsanlığın Kuzey Amerika'ya ayak basmasından sadece birkaç bin yıl sonra nesilleri tükenen bu canlılar tükenen megafauna türlerinden biridir. Ayrıca sadece onlar değil, Kuzey Amerika'da yaşayan Cuvieronius, kılıç dişli kaplan ve sayamadığım birçok megafauna türü insanların kıtaya ayak basmasından sadece birkaç bin yıl içerisinde yok olmuştur. Üstelik aynı soy tükenmeleri Güney Amerika'da da yaşanmıştır. Örneğin burada gliptodonların bir akrabası olan Doedicurus adındaki bu canlı, insanlığın bölgeye gelmesinden kısa bir süre sonra yok olmuştur. Bu soy tükenişleri sırasında insanlığın karşılaşmış olabileceği en garip canlı ise Megatherium olabilir. Çünkü insanlık o zamanlarda yırtıcı hayvanlardan ve hava şartlarından korunabilmek için genellikle ya mağaralara ya da oyuklara taşınıyordu. Ve yaşayabilecekleri bir mağara ararken bu devasa canlıyla karşılaşmış olabilirler. Günümüzde yaşayan tembel hayvanların akrabası olan bu canlılar günümüzdekilerden farklı olarak yaklaşık 4 metre yüksekliğe erişebiliyor, 6 metre uzunluğa kadar büyüyebiliyor ve 4 ton ağırlığa ulaşabiliyordu. Günümüzdeki Asya filleri kadar büyük olan bu canlıların yaklaşık 18 santimetre uzunluğunda olan pençeleri vardı. Ama tüm bu özelliklere rağmen onlar bir etobur değil, otoburdu. Ve bu pençeleri ağaçların gövdelerine tutunup ayağa kalkmak ve yaprak yemek için kullanıyorlardı. Ayrıca bu pençeleri büyük yuvalar kazmak ve bu yuvaların içlerinde yaşamak için de kullanıyorlardı. Örneğin şu anda gördüğünüz devasa yuvalar aslında Megatherium ve onların soyundan gelen devasa tembel hayvanlar tarafından açılmıştır. Burada gördüğünüz devasa pençe izleri ise yine bir Megatherium'un binlerce yıl önce yuva kazmak için gösterdiği çabaya işaret ediyor. İşte ilk modern insanlar da bu canlıların kazdığı yuvalara girerek onlarla karşılaşmış ve dehşete düşmüş olabilirler. Ve atalarımızla bu canlılar bu oyuklar için savaş vermiş olabilirler. Ancak sonuç olarak bu canlılar da yaklaşık 12 bin yıl önce diğer megafauna türleri gibi tükenmiştir. Şimdiye kadar gördüğünüz tüm megafauna soylarının tükenmesi kuaterner yok oluş olayı olarak bilinir ve kuaterner yok oluşunun en büyük nedeninin insanlar olduğu kabul edilir. Şimdilik bulduğumuz kanıtlar bizlere kıtalar arasındaki bu yok oluşun M.Ö. 54 bin ila 12 bin yılları arasında yaşandığını ve 178'den fazla megafaunanın yok olduğunu gösteriyor. Üstelik soy yok oluşları sadece kuaternerde yaşanmamıştır. Son buzul çağının sona ermesinden sonra yani 10 bin yıl önce de bu yok oluşlar yaşanmaya devam etmiştir. Ve 10 bin yıl önce başlayan bu yeni yok oluş olayına Holosen yok oluş olayı denilir. Günümüzde de devam etmekte olan bu olayın yine en büyük sorumlusu insan ırkı kabul edilir. Ancak Holosen yok oluşunda sadece belli bir sınıftaki hayvanlar etkilenmiyor. Yapılan gözlemler soy tükenişlerinin memelilerde, kuşlarda, sürüngenlerde, amfibilerde, balıklarda, omurgasızlarda, çok sayıda bitki türünde ve aynı zamanda denizde yaşayan birçok canlı türünde olduğunu gösteriyor. Yapılan bir tahmin her yıl 40 bin kadar canlı türünün soyunun tükendiğini gösteriyor ve bizler tam olarak kaç türün yok olduğunu bilemiyoruz. Çünkü bu soy tükenişleri genellikle mercan resifleri ve yağmur ormanları gibi biyoçeşitliliğin ve keşfedilememiş türlerin çok fazla olduğu yerlerde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bizler bu türleri keşfedemeden yok olmuş oluyorlar.
İşte içinde olduğumuz Holosen yok oluşu bu yüzden 6. büyük kitlesel yok oluş olarak tanımlanıyor. İlerleyen yıllarda muhtemelen bu soy tükenişleri giderek artmaya devam edecek ve sadece birkaç 10 yıl içerisinde bazı canlı türlerini sadece animasyon veya eski video kayıtlarından görebileceğiz. Üstelik bu yok oluşu durdurmanın hiçbir yolu bulunmuyor. Çünkü yok olan türlerin her biri ekosistemde bulunan halkalardan birinin azalması demek ve eksilen bir halka bir diğer canlının aç kalmasına neden olarak onun da yok olmasına neden oluyor. Son olarak eğer bu tür videoları seviyorsanız kanalıma bir göz atmanızda fayda var. Ama bunu yapmadan önce abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın.